Arkadaşlar bakım bitti, oyun açıldı, oyuna giriş yapıyoruz. Birlikte her şeyi görelim istedim. İlk ekranımız bu şekilde. Sonrasında çarpılara basacağız. Bugün bir kampanya başlattı Konami. E-futbol parası hediyesi yok. Beceri fişi hediyeleri var. Bugünden itibaren oyunculara beceri fişi uygulayabileceğiz. Tüm gelenlere bir bakalım arkadaşlar. İlk mesaj bu. Oyuncu becerileri ekleme, uzmanlık aktarımı hakkında. Trend oyunculara bu uygulanamıyormuş. Trend karta sahip futbolculara beceri basılamayacak ve uzmanlık aktarımı yapılamayacakmış. Çarpıya tıkladığımızda yaklaşan etkinlikler diyor. Etkinliklere bakalım. Bugün 13 Nisan Worldwide Clubs geliyor. Pazartesi günü Japon Ligi böyle devam etmekte. Bu etkinliklerden de 50 futbol parası kazanıyorduk. Bir de bir tane daha geliyordu 60.000 GP. Perşembe gelenden de 50. O zaman bu sürekli hale gelecek. Biz oyundan 50-50 haftada 100 futbol parası buradan kazanabiliriz. Günlük girişlerden de 50. 150 futbol parası. Bir tane de Player of the Week'ten top açma hakkı. Şu an öyle görünüyor. Çarpı diyelim. Evet, şimdiden artık geldi ekranımız. Etkinlikler diyoruz. Burada Brezilya Ligi ile alakalı etkinlik var. Güzel görünüyor. Buradan neler kazanabiliyoruz? Şöyle i'ye tıklasak hepsini görebilir miyiz? Aşağılara doğru inelim. Antrenör puanları, evet, antrenörler 10.000 DP'likler. Hemen yanındaki etkinliğe bakalım. Buradan top açma hakkı elde edebiliyoruz. Player of the Week'e de kimi seçtiler acaba? National Teams etkinliği, diğerleri de devam ediyor. Bugün gelen bu etkinliğimiz 50 futbol parası kazandığımız etkinlik. Diğeri de pazartesi günü gelmişti. Şu an eğer tamamlamadıysak 2 tane 50 futbol parası kazanacağımız etkinlik var. Bir de şeye bakalım. Özgün maç kısmına. Buradan da tanıtım videosunu izleyebiliriz. Önceki videomuzda izlemiştik. Oyunda yeni eklenenleri görebiliyoruz burada. Giriş bonusu. Oyuna ilk defa girdiğimiz için arkadaşlar bunları veriyor şimdi. Kampanyadan dolayı beceri fişimiz, her gün giriş yaptığımızda 2 hafta sürecek bu. Günlük bir tane beceri fişi. Bir tane top açma hakkı, Showtime futbolculardan güncelleme hediyesi. Pazartesi sabahına kadar güncellemeyi yaparsak bir tane, sadece bir tane ücretsiz top açma hakkı hediye edilmekte. Futbolcu hediyesi var. Gabriel Barbosa. 94 müydü? Biz bunu fullleyelim arkadaşlar. Bakalım, oyuncu hediyesi var. Evet, bu kadar. Bu sürpriz oldu. Konami'den oyuncu hediyesi. Bu futbolcu 94'e kadar çıkıyordu galiba. Tanıtım videosunda gösteriyordu. Tanıtım videosunu izledim ama unuttum bunun seviyesini. Tümünü al diyelim. Aldık. İyi futbolcu aslında. Fena değil. Neymar, Messi hediyelerinden sonra bu santrafor. Dünya Kupası'nda Fransa'dan 5 futbolcu hediye etmişlerdi. Özgün maça herhangi bir etkinlik eklenmedi. Manşete baktığımızda 4. sezon temasıyla alakalı açıklamalar var. Showtime futbolcular bugün geldi ama dün açıklanmıştı isimler. Player of the Week. Lionel Messi Player of the Week'e eklemişler. Donnarumma'yı eklememişler kaleci olarak. Keşke Donnarumma eklenseydi diyorum. Burada diğer aslında daha önceden gelenler bunlar da. Ama maç bileti bizler için önemli. Gabriel Barbosa 94 seviyeye kadar çıkıyormuş arkadaşlar. Bu kampanyanın 1 aylık süresi var. Hani yedek hesaplarda açılırsa 1 ay süre içerisinde alabiliriz. Maç biletine bakalım. Bir de oyunda yenilikler var. Orta kısma kimi eklemişler? Okuyamadık ismi. Guri, santrafor futbolcusu. Aşağıya da bu sefer iyi isim eklemişler. Lorente. Bu adam benim elimde vardı. Güzel futbolcu. Birçok farklı yerde oynayabiliyor kendisi. 94'lük kartı. Hatta benim elimde varsa bu hesabımızda da bakabiliriz. Lorente'nin kartı. Pozisyon göbek diyelim. Çünkü bu hesabımızda Lorente vardı diye hatırlıyorum. Hemen şöyle orta saha futbolcularına doğru inelim. Evet. Şurada 94'lük, evet, yakın zamanda çıkarmışız. Oyuncu ayrıntıları. Buna benzeyen bir kart olabilir. FUP uygulaması da açıklayacaktır. Kendisi birçok yerde oynayabiliyor. Aşağıya ilk defa biraz bu kadar iyi futbolcu eklendi. Genelde orta kısmı ekliyorlardı. Görevlere bakalım arkadaşlar. Hedeflere yeni hedefler eklendi. 2 haftalık süresi var. Buradan da GP hediyelerimizi ve beceri fişini alabiliyoruz. Ayrıntılar diyelim. 2 haftalık süre. DP hediyesi de var. 60.000 DP, 180.000 GP. 3 tane de beceri fişi. Buradan alabilmekteyiz. En heyecanlı yerlerden birisi paketler. Sözleşme diyoruz. Hazır paketler, mesela şurası gelmemiş. Beklenti buraya geleceği yönündeydi tanıtım videosunda ama oyuncu hediye ettiler.
Çünkü Barbosa'nın kartı çok güzel duruyor. Onu görünce tabii Twitter'da falan herkes şunu yazmaya başladı. Herkes diyeyim ama çoğu kişi galiba hazır paketler var. Paketteki kartlarda böyle tasarlanacak diye. Barbosa'nın ama kartının o arka planı çok güzel olmuş. Bir tane top açma hakkımız var. Player of the Week futbolcuları Kevin De Bruyne geçen hafta daha çok gelmeyi hak etmişti. Grealish'i getirmişlerdi. Messi, Delit geldi. Luis Alberto'yu tercih etmişler. Eze, Chukwueze, Di Lorenzo, Molina, Bergais, Furuhashi kaleci düşük seviyeli oldu. Donnarumma'yı tercih etmemişler. Aslında o çok hak etmişti gelmeyi. Donnarumma'nın gelmemesine üzüldüm. Birkaç tane de güzel futbolcu var içerisinde. Başka asıl önemli olan arkadaşlar adaylı sözleşmeler. Buraya bir de Donnarumma'yı buraya ekliyorlarmış diyeceğim ama Paris Saint-Germain'den Marquinhos'u eklemişler. O da çok iyi. Marquinhos'u birkaç farklı yerde kullanabiliyoruz. Marquinhos çok iyi. Chiesa'nın bende 99 seviyeye ulaşan kartı var. O da iyi bir isim. Fabinho, Jonathan David var. Galatasaray'dan futbolcu var. Zaniolo. Galatasaray'ın devre arasındaki transferi Zaniolo da eklenmiş. 5 yıldızlı. 4 yıldızlı olsaydı yani 5 yıldızlı kazanmak oyunda zor oluyor. 4 yıldızlarımız biraz daha fazla olabiliyor. Maksimum seviyesi o zaman bayağı yüksek. Defansif orta saha Alvarez var. Kaleci burada Lafont var. PES zamanında bu adamın çok yüksek seviyeli kartı gelmişti. Ama Lafont 4 yıldızlı. Yanındaki Alvarez de 4 yıldızlı. Bu sefer 4 yıldızlılar iyi görünüyor. Mukiele var 4 yıldızlı. Bu 5 yıldızlı. 5 yıldızlı bir tane futbolcu aşağıda kalmış. Maksimum seviyesi yüksek olabilir. X seviyesi düşük kendisinin. Burada sağ açık futbolcusu Trinka. Player of the Week'e getirmemişler adamı. Buraya getirmişler. Ve sağ kanat futbolcusu Pereira. 4 yıldızlı futbolcu. Yani fena değil aslında. Alınabilecek isimler de var. Özellikle de Marquinhos, Chiesa. Yani ilk 11'de rahatlıkla oynayacak isimler. Jonathan Davis de keşke 4 yıldızlı olsaydı. 5 yıldızlı değil de 4 yıldızlı olsa güzel olurdu. Kaleci burada Lafont'a bakmamız lazım. Özellikleri iyiyse 4 yıldızlı verilebilir. İlk seviyesindeki hali bu şekilde. 4 yıldızlı güzel futbolcular var ama. Önceki pakete göre aslında bu pakette iyi duruyor 4 yıldızlılar. Bir maksimum seviyeleri görüp özelliklerine bakmamız lazım. Onlar da yakın zamanda açıklanacaktır. Burada Zaniolo maksimum kaça kadar çıkacak acaba? Yaratıcı oyun kurucu. İlk seviyedeki özellikleri bunlar. Daha hiç antrenöre basmadığımızda hızı 81, şut gücü 81. Diğer pakete bakalım. Burada da Japon ligi oyuncuları varmış. Ya şu Japonlar değil de başka bir paket gelseydi keşke. 5 yıldızlı var mı içeride? Yokmuş. 4 yıldızlılar ve 3 yıldızlılar. Japonları görmekten ziyade farklı karışık liglerden de oyuncu olabilirdi. Bir kere bizim ligimizi getirdiler ama ya farklı futbolcular görelim burada. Farklı liglerden görelim. Yani bir kere Brezilya getirmişlerdi örneğin. Bir kere Hollanda falan getirmişlerdi. Ben öyle düşünüyorum. Ne bu hep Japon ligi? Üst üste Japon ligi de olmaz ki. Şimdi oyuncularımıza bir beceri fişi uygulayalım. Onu bir deneyelim arkadaşlar. Oyuncuya tıkladık. Burada beceri antrenmanı demekte. Örneğin Jesus'un becerilerine baktığımızda bu becerileri var. 10 tane becerisi de varmış kendisinin. 15'e kadar çıkarabiliyorduk. Bir oyuncuya 5 tane beceri ekleyebiliyorduk. Maksimum 15 olmakta. Şimdi beceri antrenmanı dediğimizde devam et diyorum. Yeni oyuncu becerisi diyor. 5 tane ekleyebiliyoruz. Oyuncunun becerileri burada yazıyor. Bunlara ilave ekleyeceğiz. Bugün hediye edilen becerimizi kullanalım. Jesus'a mı kullansak? Yok, Jesus'a kullanmayalım arkadaşlar. Daha çok kullandığım bir isim mesela Erling Haaland olabilir. Daha çok işimize yarar. Beceri antrenmanı. Erling Haaland'ın becerileri bunlar. Yani hücum futbolcusuna göre bir beceri verir inşallah. Eskiden öyle değildi. Şimdi Haaland'a gidip de böyle kalecilik, savunma özellikleri becerisi vermese, yeni oyuncu becerisine tıklıyorum. Elimizdeki bir tane beceri öğesine ne gelecek? Yükselen şut gayet güzel geldi. Düşük bir eğilimle başlayan ve keskin bir şekilde yükselen şutlar atmaya imkan sağlar. Haaland için güzel bir beceri olacak bu. Bir tane becerimizi bu şekilde katmış olduk. Şimdi mesela oyuncuya tıklayalım. Oyuncu ayrıntıları. Burada en sona mı ekledi? Burada. 3. sırada kendisine yer bulmuş. Yükselen şut becerisi. Beceri fişi de bu şekilde eklenebilmekte arkadaşlar. Mesela bir maç oynasak.
Şuradan hemen deneme maçı. Güzel özelliklerden birisi de şu. Mobile ilk defa geliyor. Hücum, hatta rastgele diyelim. Rastgele olsun. Rastgele ileri dedik. Tamam. Oyun içerisinde hücum ve savunma seviyesini ayarlayabileceğiz. Maçın gidişatına göre rakibe baktık, gol atabileceğimizi düşündük ya da baskılı oynayalım istiyoruz. Atağımızı arttırabiliriz. Hemen şu üstte arkadaşlar, duraklatın solunda tıklıyorum, açılıyor. Sağa sola sürükleyerek hücum seviyesini arttırabiliriz ya da savunma seviyesini arttırabiliriz. Rakibimize karşı mesela öne geçtik, zorluyor. Defansı biraz da arttırmak istedik. Burada defansı seçebiliriz. Ya da daha hücumcu olsun istiyorsak atağı arttırabiliriz. Bir kademe ya da iki kademe. Bunu maç içerisinde değiştirebiliyoruz. Bu arada sağ tarafta rakibi de görebiliyormuşuz. Ben kendimizinkini görüyor zannettim. Mesela ben iki kademe hücuma çektim. Sol alt tarafta beni gösteriyor. Savunmaya çekerim. İki kademe ya da bir kademe. Hemen bir kademe de alalım. Maçın durumuna göre, rakibin oyununa göre bunları değiştirebileceğiz. Bu yeni özellik ve mobile ilk defa geliyor. Rakip de başlangıç modunda hiç basmıyor bile. Şöyle dursak maç bitene kadar böyle durur. Bu da güzel özelliklerden birisi olmuş. Ben çok beğendim bunu. Güzel fikir. Mobile de eklenmesi. Takımın bölümünde oyuncular yuvasının kapasitesini arttırabiliyoruz arkadaşlar. Şu an 500 oyunculuk kapasitesi var. Ekle dediğimizde oyuncu yuvaları 500.000 diyor. Konami tanıtım videosunda da bunu paylaşmıştı. 50 oyuncu arttırıyor ve 500.000 GP. Çok da fazla. Bir de elimizde oyuncular da yani dolar mı ki? Şundan dolayı hatta onu da deneyelim. Oyuncuları sildiğimizde 10 günlük sözleşme yenileme bileti vereceğini söylemişti Konami. Şöyle elimizden 5 yıldızlı bir futbolcu silelim. Elimde benim mesela Grealish'ten 2 tane var. Bu Grealish'in kartını silebiliriz. Eskisini mi silsek diye baktım şu an. 2 tane olan futbolcular var çünkü elimde. O kartını silelim. Mesela şu Grealish'i siliyorum arkadaşlar. Serbest bırak diyorum. 28.000 GP, 10 günlük sözleşme yenileme bileti ve DP hediyesi. Daha önceden GP, DP veriliyordu. 5 yıldızlı bu renkli kartları sildiğimizde şimdi 10 günlük sözleşme yenileme bileti de verilmekte. Aslında silmeyelim. Şimdilik kalsın. Bakarız duruma göre. Bir de arkadaşlar Konami uzmanlık aktarımı diye yeni bir özellik getirdi. Bir oyuncunun ilerleme puanlarını, becerilerini başka bir oyuncuya aktarabileceğimizi söylemişti. Gabriel Barbosa mesela uzmanlık aktarımı desem. Bunu da ilk defa deneyeceğiz. Deneyim puanlarını taşıma, seçilen oyuncunun deneyim puanları taşınacak. Ek beceriler taşıma. Devam et diyelim. Şimdi bütün futbolcuları değil, elimdeki 139 futbolcudan birini seçmemi istiyor. Her futbolcu buna uygun değilmiş. Elimde böyle iki tane, ya burada Dele Alli varmış mesela. 95.000 GP. Ben ek becerilerin sayısı 0. Deneyim puanı. Eskiden PES zamanında da buna benziyordu aslında bir bakıma. Elimdeki oyuncuları silerek antrenör kazanıyordum. Diyelim ki antrenörüm yok. Ama kullanmadığım oyuncular var. Birden fazla oyuncum var. Özellikle ama burada şuna dikkat etmek lazım. Bazı 5 yıldızlar sözleşme yenileme bileti veriyor satarken. Onları seçmemem lazım. Onu kaybederim. O da öyle de bir sıkıntı var. Burada doğru seçim yapmak lazım. Mesela Dele Alli'yi seçeyim ben. 63.000 DP verecek. Onayla deyince herhangi bir GP gidiyor mu? 95.000 GP gidecek herhalde. Yanında 95.000 GP diyor. GP'miz de azalacak. Herhangi bir ek becerisi yok bu futbolcumuzun. 95.000 GP veriyorum. Barbosa'yı fulllemek için de fullleyemedim ama 34'te 31 oldu. Uzmanlık aktarımıyla yapalım. Şöyle kullanmadığım oyunculardan seçeyim. Normal kart olabilir. Başşuay var burada. Vegors'u seçelim. Deneyim puanı 47.000. Ek becerinin sayısı 0. Aslında benim çok fazla uzmanlık aktarımına ihtiyacım da yok. Oyuncum fullenmeye yakındı. Mesela buradan bir tane futbolcu seçsek daha düşük. Nelson diyelim. Onayla diyelim. 34'te 34 yapıyor. Aktar diyelim. GP harcayarak yapabiliyoruz. GP'miz çoktur. İlerleme puanlarımız azdır elimizde. O durumda deneyebiliriz. İlerlemesi diyelim. Oyuncumuzu da fulllediğimizde özellikleri nasıl olmakta? Herhangi bir kaleciliğe bastı mı? Evet, kaleciliğe basmış. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Otomatik dağıttığımda örneğin kaleciliğe bastı. Alakasız. Hani şuradan defansa bile bassan kabul ederim de kaleciliğe basma bari.
Hatta şurada pas vermeye basabiliriz bir taneyi. 92 ofansif farkındalık, bitiricilik 87, falso 80, hızı 81, hızlanma 88, şut gücü 82. Oyuna bıraktığımızda bu şekilde yapmakta. Fena da durmuyor. Kendimiz istersek de değiştirebiliriz. Ben bu şekilde bir kaydedeyim. Kadromuzdaki seviyesine bakalım. Kaça kadar çıkıyor? Hemen onu videoda da göstermiş oluruz arkadaşlar. 97 oluyor mu acaba? 97'ye kadar çıkıyor. Güzel bir futbolcu hediye ettiler aslında. 5 yıldızlı iyi bir futbolcu. Paketlere, keşke hazır paketlere, şu parayla satılan paketlere de isimler ekleseler de menajer listesinde fiyat değişikliği olmuştur arkadaşlar. Konami buralarda da güncellemeler yapıyor. Hatta bazı oyuncuların seviyelerinde de değişiklikler olmuş. Örneğin oyuncu belki aynı seviyede de kalabilir. Fakat becerileri arttırılanlar var. Mesela Haaland'ı görmüştüm. Şut gücünü ya da bitiriciliğini birazcık da arttırmışlardı. Oyuncularda da düzenlemeler, dokunuşlar yapmış Konami. Standart oyuncu listesinde fiyatlarda da değişiklikler olabilir. Bazı oyuncuların seviyesi düşmüş. Mesela Son'un seviyesinin düştüğü söylenmişti. Bir Son'a bakalım kaç GP'ye düşmüş kendisi. Avrupa, İngiltere. Son pahalı bir futbolcuydu. Şu an 300 bine düşmüş. Yanlış hatırlamıyorsam 400 binin üzerindeydi. Hem seviyesi hem GP'si düştü. Markette de değişiklikler bugünkü güncelleme ile birlikte yapıldı. Kaçırdığımız bilgi, atladığımız bilgi şimdilik yok galiba arkadaşlar. Oyuncuların maksimum seviyeleri açıklanacak. Pazartesi gelen futbolcular, gelecek futbolcular açıklanacak. Gözümüzden kaçan bilgiler de varsa onları da bir sonraki videomda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Menajerler, bugün değişik menajerler gelmiş olabilir. Onlara da tek tek bakacağım. Varsa onları da sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.